İnsan olmanın verdiği birçok duyguyla mücadele ediyoruz. Bazılarıyla veda etmemiz gerekiyor ama bir türlü o vedalaşmayı yapamıyoruz. Yani bazen negatife tutunuyoruz. Ama ben o yüzleşmeleri artık burada yaşıyorum. Onlarla çünkü görünür kılıyorum. Artık onları görüyorum. Gördüğüm zamanlar onlara veda etmem benim için çok kolay oluyor. Hayatın dinamikleri herhalde beni buraya getirdi. Aslında kimyagerlik eğitimi aldım ve eğitimimin devamında 10 yıl finans sektöründe yer aldım. Sonrasında gerçekten o dünyalara ait olmadığımı fark ettim. Ve çıkabildim, o ortamın içerisinden çıkabildim. Ve o ortamdan çıktıktan sonra da kendime şunu sorabildim. Özge, sen gerçekten ne yapmak istiyorsun? Ve bunu sorduğumda çok net bir cevap vardı. Tiyatro. Tiyatro yapmak istediğime gerçekten karar verdim. O aşamada bir tiyatro okuluna yazıldım. 3 yıla yakın orada eğitim aldım. Aslında içimdeki özgelerle ilk tanıştığım yer bence orasıydı. Annemle şöyle bir konuşmamız oldu. Ya hani ne yapıyoruz, ne yapacaksın vesaire gibi. Ya Özge dedi, aslında dedi senin ellerin çok yetenekli. Ellerini kullanacağın bir şeyle uğraşman seni çok mutlu edecek dedi. O günkü gülümsememi, hayretimi hiç unutmuyorum. Nasıl yani falan dedim. Ya bir dakika dedi, bence dedi sen seramikle uğraşsan. Dedim nasıl yani, ne alaka? Ve ben o gün seramiğe bulaştım, çamura bulaştığım gün o gündü ve aradan yaklaşık 10 küsur yıl geçti. Şu an bu atölyede bu üretimleri yapıyorum. O gülümsememi de, o hayretimi de hiç unutmuyorum. Ben hani bir üretim yapacaksam eğer evveliyatında mutlaka üreteceğim heykelin bir hikayesini yazıyorum. O hikaye daha sonra kendisini daha bir şiir formatında oluşturuyor. Ve o şiire döktükten sonra o döktüğüm kelimelerle bana bir duygu hissiyatı yaratıyor. Ve o duygu oluştuğu anda heykel zaten gözünde canlanmaya başlıyor. Aslında şiirler benim eskizlerim. Yani üreteceğim heykelleri hiçbir zaman çizmiyorum ama zihnimde canlandırıyorum. Kelimelerle de duygu edinimi sağlıyorum onlara. Zaten şiir bittiğinde heykelin nihai halini ben gözümde canlandırıyorum. Benim için zaten üretimin %80'i bitmiş oluyor. Daha sonrasında da üretim tarafına geçiyorum. O elimden akış içerisinde çok kısa bir sürede aslında çıkıyor. Asıl sancılı süreç benim için o duyguyu yakalamak. Ve aslında sancı diyorum ama bir şiiri yani baştan sona yazıp bitirdiğim süre 5 ila 7 dakika. Düzeltmeler, belki uyak kafiye, belki aradan fazla yazdığım 1-2 dize çıkarıyorum. Aslında bu kadar kısa sürede çıkıyor. Öncelikle ona şekil veriyorsunuz, kurumasını bekliyorsunuz. Akabinde ilk bir pişirim yapıyorsunuz ki o pişiriminden çok sağlıklı bir şekilde çıkıyor olması lazım. Daha sonrasında renklendirmesi, ona dokusunu katıyorsunuz. Tekrar ikinci bir pişirim yapıyorsunuz. Aslında çok meşakkatli süreçler. Siz oluşumu tamamladınız, yazısını yazdınız, nihai halini görüp biliyorsunuz ama onun o nihai hale gelmesi yani bayağı süre alıyor. 2-3 ay bazen kurumasıyla, renklendirilmesiyle, ne yapmam gerektiğiyle ilgili ve belirli de kırılganlığı oluyor. Seramik heykellerin bir kırılganlığı var, bir naifliği var.
O bence işin bana kalırsa en güzel yanlarından birisi ama aynı zamanda en zor yanlarından da birisi. Bu üretimlerde şöyle, kendimi çok kötü hissettiğim bir dönem. Özge anlatmazsan, konuşmazsan ve kendini görmezsen yok olmaya mahkumsun dediğim bir süreçti bu benim için. Ve dolayısıyla ben bu duyguları bu heykellerle somuta indirgedim. Ve onları karşıma alıp gördüğümde ben bütün bu duygularımla vedalaştım. Bir daha o dönemden sonra bu duygularımla hiç karşılaşmadım. Çünkü onları gördüm, onlarla vedalaştım. İşte bence sanatın iyileştirici gücü buradan geliyor. Bunu ben kendi atölyemde, kendi üretimlerimde birebir yaşadım. Kendi ruhumu, anlatmak istediklerimi hep kaleme döktüm. Ve heykellerde onların birer sureti oldu. Heykellerde onları görünür kıldı. Bu bir süreç, yani sürecin aslında sonunu görüyorum ben şimdi oturduğum yerden, baktığım yerden. Özge bunca yıl yazdın, bunca yıl birçok edinimler edindin ve sonra da en nihayetinde heykeller bunlarla, bu üretimlerinle, yazılarınla birleşti ve böyle bir sonuç ortaya çıktı. İnsanların kendine ait bir enerjisi var ve çamur canlı bir malzeme, yaşayan bir malzeme. Yani onun da kendine ait bir enerjisi var. Ve bazen atölyeye geldiğimde çok güzel uyumlanıyoruz. Ve zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Ve bazen de ne yapsam olmuyor. Ve o zaman hiçbir şeyi zorlamıyorum. Oturuyorum, kitabımı okuyorum. Kendimi başka alanlarda beslemeye gayret ediyorum. Bazen çıkıyorum atölyeden, şu sokakta yürüyorum, geliyorum. Ve onu bekliyorum yani. Ben onu bekliyorum. Hani ve bu bir aslında bir konuşma dili, bir anlaşma. O yüzden de çamur kıymetli. Yani benim için çok kıymetli. Dinamiği var. Özge ile ikisinin aynı frekansta olup aynı dili konuşuyor olması lazım. Beni anlıyor olması lazım. Benim o anki duygumu Özge ne anlatacak? Özge'nin bir isyanı mı var? Özge'nin bir şikayeti mi var? Özge'nin bir derdi mi var? Ben ona nasıl yardımcı olabilirim kısmını bazen işte ondan duyamıyorum. O zaman yollarımız ayrılıyor ama bekleyebiliyorum. Sabır. Seramiğin bana en büyük katkılarından bir tanesi, yani çamurun, sabır. Sabretmeyi öğretti. Kadın olmak bizim ülkemizde zor, belirli bir ağırlığı var. Her şeye yetebilme, her şeyi koşabilme, onu da yaparım, bunu da yaparım, bunu da yapabiliyor olmam gerekli, bunu da yapmam lazım dediğiniz noktada hayat sizi öyle ayrımlara getiriyor ki ve ben kendimi böyle bu heykeli üretirken hep bir bütün olduğumu düşünüyorum ama hep bütünlüğü bozan hayatın birçok girdisi var. O heykelde hep onu hissettim. Yani bütünlüğü korumak çok büyük bir çaba gerektiriyor kadın olurken. Tam anlayamıyorlar. Ama şunu merak ediyorum ben de heykeli yaparken. Diyelim ki baskın 3-4 tane duygum var. Acaba hangisi karşı tarafa geçecek? Hangi duygumu burada daha rahat algılayabilecekler? İsyanı mı? Terk edişi mi? Küskünlüğü mü? Çünkü bazı yazılarımda hepsi var. Ama sonuçta heykele maruz kalıyorlar. Acaba hangisini alacaklar? Hissiyatı mesela beni bir sonraki üretim için
Heyecanlandırıyor. Beni iyileştirdi. Ben bu noktada kendi yolumu buldum. Hayatla ilgili varoluş nedenime yaklaştım. Ben bunu hissettim. Üretimlerdeki bence ilhamım da buradan geliyor. Özge bu hayatta var. Bu hayata bir kere geldi. Ve bu hayattaki gelişim, bu hayata gelmiş olmamdaki anlam nedir dediğimde beni bu anlama en yaklaştıran konu sanat. Yani Özge'yi en hissettiğim alan.